'cause you're out of saving grace. When the world comes undone and you're feeling outrun and it's more than. Merhaba. Yeni bir vlog için yollara düştüm yine. Şu an Aksaray'dayım. Yukarı doğru Kıstaşı'na çıkıyorum. Oradan başlayarak Fatih Camii, Zeyrek Camii, Süleymaniye, Vefa ve Kapalı Çarşı'dan oluşan bir tur planlıyorum. Görüşmek üzere. Evet, ilk durağım Kıstaşı, yani Markiano Sütunu. Markiano Sütunu, Kıstaşı, milattan sonra 457 yılında Bizans İmparatoru Markianus tarafından yaptırılmış. İstanbul'un fethinden sonra burada ilk kurulan mahallelerden birine adını vermiş. Burası Kıstaşı Mahallesi olarak geçiyor. Yıllarca Yeniçerilerin bekar odalarının avlusunda kalmış. Ama bu odalar bir yangın esnasında yok olunca sütun tekrar ortaya çıkmış. Sütunla ilgili ilginç bir efsane de var. Ayasofya'nın inşası sırasında üstün güçleri olan bir kız bu sütunu taşıyarak Ayasofya'ya götürmek istemiş. Yolda karşısına bir cin çıkmış. Cin Ayasofya'nın inşasının bittiğini söylemiş. Kız cine inanmamış ve sütunu buraya bırakarak Ayasofya'ya koşmuş. İnşaatın bitmediğini görmüş. Cinin yalan söylediğini anlamış. Sonra geri gelip bu sütunu buradan tekrar almak istediğinde kaldıramamış ve sütun burada kalmış. Evet, Fatih Camii'ne geldim. Fatih Camii 1467-1470 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Rum asıllı mimar Atik Sinan'a yaptırılmış. Eskiden burada Bizans İmparatorluğu'nun Ayasofya'dan sonraki en kutsal kilisesi olan Havarium Kilisesi bulunuyormuş. Bütün Bizans imparatorları ölümlerinden sonra buraya defnediliyormuş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra şehir üzerindeki hakimiyetini vurgulamak, şehrin sahibinin kendisi olduğunu belirtmek için Ayasofya'dan daha görkemli bir cami yaptırmaya karar vermiş. Aynı zamanda Fatih Roma'nın başkentini ele geçirdiğinde kendini Kayseri Rum, yani Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak görmüş. Bu camiyi yaptırmasının bir diğer sebebi de o. Caminin ana kubbesi 4 tane file yağı üzerine oturtulmuş. Ana kubbeyi 4 tane yarım kubbe destekliyor. Revaklarda kullanılan sütunlar ise yeşil eğriboz graniti, pembe granit, esmer granit ve Mısır granitinden oluşuyor. Özellikle caminin minareleri oldukça etkileyici. Cami o kadar iyi süslenmiş ki hem sadeliği hem de ihtişamı aynı anda bünyesinde barındırıyor. Evet, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine geldim. Fatih Sultan Mehmet hem Türk tarihine hem dünya tarihine damgasını vurmuş çok önemli bir hükümdar. Aynı zamanda bir dahi de diyebiliriz. Sadece 21 yaşındayken İstanbul'u fethetti. Üstün askeri teknikler kullanarak. Aynı zamanda çok renkli bir kişilikti. Onun gibi renkli bir kişilik Rönesans'ta bile zor bulunur. Arapça ve Farsça kalem oynatıyordu. Yunanca ve eski Grekçe okuyabiliyordu. İtalyanca ve Sırpça bildiği de rivayet edilir. Aynı zamanda şair yönü de vardı. Avni mahlasıyla şiir yazıyordu. Resme meraklıydı. Hatta portresini ünlü İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırmıştı. Bugün bu şehirde, bu dünyanın en güzel şehrinde yaşıyorsak bunu ona borçluyuz. Evet, şimdi de Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın türbesindeyim.
Gazi Osman Paşa 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi'nin cephelerinden biri olan Plevne Muharebesi'nde aylarca cephane ve gıda kıtlığına karşı kahramanca savaşarak Rus ordusuna karşı direniş göstermiş. Ve tabii bir süre sonra kaynaklar tükenince mecburen teslim olmak zorunda kalmış. Ama Rus çarı onun kılıcını almayarak ona bir esir değil de bir misafir muamelesi yapmış ve sarayında ağırlamış. Daha sonra savaştan sonra ise Sultan II. Abdülhamid'in önemli paşalarından biri olmuş. Tarihimizin çok önemli komutanlarından bir tanesi. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Eski Zeyrek evleri. Evet, Molla Zeyrek Camii'ne geldim. Molla Zeyrek Camii aslında bir manastırmış ilk başta. Bizans İmparatorluğu'nun en büyük manastırlarından bir tanesiymiş. İsmi de Pantokrator Manastırı. 1136 yılında İmparator II. Komnenos'un eşi İmparatoriçe İren tarafından yaptırılmış. Daha sonra İstanbul'un fethinden sonra burası medreseye çevrilmiş ve medresede hocalık yapan ilk müderrisin yani öğretmenin adı olan Molla Zeyrek Mehmet Efendi'nin adını almış. Burası ile ilgili ilginç efsaneler var. Bunlardan bir tanesi hemen buranın aşağısında bulunan sarnıçlarda yani Pantokrator sarnıçlarında Konsolos adı verilen bazı cadıların yaşadığı ve bu cadıların kışın zemheri gecelerinde yani kışın en soğuk gecelerinde at arabalarına binerek şehri dolaştığı ve etrafa korku saçtıklarına inanılırmış. Bir diğer efsane de bugün burası kafe ama önceleri burada bir ahır varmış. İnsanlar atlarını buraya bağlıyormuş. Ama nedense atlarını, hayvanlarını buraya bağlamaya korkarlarmış. Çünkü ahırın içindeki kuyudan açıklanamayan tuhaf çığlıklar, sesler geliyormuş. Rivayete göre hala bu çığlıkların duyulduğu söyleniyor. Evet, Zeyrek'in ardından Vefa'ya geçmeden önce Valens yani Bozdoğan su kemerini de size göstermek istedim. Valens kemeri milattan sonra 364 ile 378 yılları arasında İmparator Valentius tarafından şehre su getirip sarnıçları depolamak amacıyla yaptırılmış. Şehzade başıyla Fatih semtleri arasında yer alıyor. Orijinal uzunluğu 971 metreymiş ama günümüzde 921 metre kalmış. Esas amacı Beyazıt'la Fatih arasındaki açık su sarnıcını kapatmak ve suyu bugün üniversite olan İstanbul Üniversitesi'nin bahçesindeki alana depolamaktır. Evet, Vefa Bozacısı'na geldim. Vefa Bozacısı'nın Hacı Sadık Bey kurmuş. 1870 yılında Kosova bir trenden İstanbul'a gelmiş ve o zaman İstanbul'a geldiği zaman boza daha akışkan ve koyu renkliymiş. Hacı Sadık Bey yeni bir metot denemeye karar vermiş ve bozayı daha kıvamlı ve açık sarı yapmış ve tadını daha hafif ekşimsi yapmış ve bakır güğümlere doldurarak kış geceleri satmaya başlamış. Daha sonra boza çok tutulunca 1876 yılında bu dükkanı açmış ve yıllar boyu lezzeti korumak için bozayı kendi yapmış. Daha sonra tarifini oğullarına ve torunlarına aktarmış ve bu tat nesillerden beri günümüze bu şekilde ulaşmış.
Mustafa Kemal Atatürk'ün boza içtiği bardak özel bir bölümde saklanıyor. Bu arada bozacının şairi şıracı deyimini hepiniz bilirsiniz. Bunun kökenini de size açıklayayım. Eskiden boza bittiği zaman şıra satılırmış. Şıra bittiğinde de boza satılırmış. Yani boza şıranın bittiğini haberciymiş. Tam tersi şırada bozanın başladığına, boza mevsiminin başladığına işaretmiş. Böylece bozacının şahidi şıracı deyimi ortaya çıkmış. Evet, Vefa semtini keşfetmeye devam ediyoruz. Vefa semti eskiden devlet adamlarının ve din alimlerinin yaşadığı bir muhitmiş. Daha sonra şehrin cazibe merkezinin Galata ve Pera'ya kaymasıyla, Galata, Karaköy ve Pera'ya, burası da eski yönümünü yitirmiş. Hemen arkamda yine Vefa'nın önemli eserlerinden Vefa Kilise Camii, yani Molla Gürenli Camii var ama restorasyonda olduğu için size gösteremeyeceğim. Karşındaki cami ise semt adını veren Ebul Vefa adına yapılan Ebul Vefa Camii. Şeyh Ebul Vefa, Fatih Sultan Mehmet'in şehri Türkleştirmek için Konya'dan getirdiği göçmenlerin içinde yer alıyormuş. Fatih Sultan Mehmet bugün Vefa Lisesi'nin bahçesinde kalan alanı Şeyh Ebul Vefa'ya tahsis etmiş. Daha sonra 1476'da bu cami yapılmış. Daha sonra 1481 ila 1490 yılları arasında Sultan II. Beyazıt zamanında buraya medrese, kütüphane, mutfak ve derviş odaları yaptırılmış ve burası bir külliyeye dönüşmüş adeta. 1909'da çıkan bir yangında oldukça hasar görmüş ve yıllar boyu atıl vaziyette kalmış. 1994'te ise restorasyonu tamamlanarak tekrar ibadete açılmış. Evet, burası Ayrancı Sokak. Süleymaniye'nin özgün kalabilmiş nadir sokaklarından, hatta İstanbul'un özgün kalabilmiş nadir sokaklarından. Az önce de bahsettiğim gibi Tanzimat Fermanı'ndan sonra şehrin cazibe merkezi Galata ve Karaköy'e kayınca buraları eski önemini yitirmiş. Özellikle 1950'den sonraki göçlerde de plansız kentleşme sonucunda buraları çok bakımsız kalmış, derme çatma evler yapılmış. Ama burası yakın zamanda restore ettirilmiş ve bu evler günümüze kazandırılmış.